Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 1,5-2 yaş ölçülerinde hem kız hem de erkek bebeklerde kullanabileceğiniz çok tatlı bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. Açık renk ipimden bir yumaktan biraz fazla kullandım. Renkli iplerim ise evde olan iplerimi değerlendirdim. Mutlaka sizin de elinizde kalan ipleriniz vardır. Onları bu şekilde kullanarak değerlendirebilirsiniz. 4 adet de düğme kullandım. Bu şekilde renkli düğmeler tercih ettim. Sizler de öreceğiniz ipin rengine göre düğmelerinizi alabilirsiniz. Ölçülerimiz şu şekilde. Beden genişliğimiz 29 santim. Bedenimizin uzunluğu ise 34 santim. Yeleğimde anti-peeling özelliğe sahip ip kullandım arkadaşlar. 100 gramı 250 metre olan. Bu renkte örmek isterseniz de renk kodum K1353. Sizler de arkadaşlar renkli iplerinizi öreceğiniz yeleğin ipiyle kalınlığının aynı olmasına dikkat edin. İnce ya da daha kalın olursa modelimiz güzel durmaz. O yüzden iplerinizin eşit kalınlıkta olmasına dikkat edin. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Yeni örgü videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi yeleğimizin yapılışına geçelim. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Yeleğimize arka parçadan başlıyoruz. Arka parçamız için 3,5 numaralı şişe 69 ilmek attım. 4 sırada haroşa ördüm. Şimdi düz olarak öreceğim. Daha sonra modelin kurulumuna geçeceğim. Modelimizi renkli iplerle öreceğiz arkadaşlar. Ben açık mavi, koyu mavi ve sarı rengini kullanacağım. Sizler de istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Elinizde mutlaka kalan ipleriniz vardır. Hem de onları değerlendirmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi 4 haroşa sırası ördükten sonra birkaç sıra düz olarak öreceğim. Fakat kenarlarda olan 6 ilmeğimiz haroşa olacak. 1 2 3 4 5 6. Kenarlarda 6 ilmek haroşamız olacak. Arada olan ilmeklerimizi ise düz olarak öreceğim. Ben haroşamı önden atarak örüyorum arkadaşlar. Şu şekilde tekrar göstereyim. Bu şekilde önden atarak haroşamı örüyorum. Eğer sizler her iki yönde de düz olarak örüyorsanız o şekilde de haroşalarınızı örebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi 6 ilmeğim kalana kadar düz olarak öreceğim. Sıra sonunda 6 ilmeğimiz kalana kadar düz olarak örelim. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. İpimi öne aldım. Yine haroşamı önden atarak örüyorum. 6 ilmeğimi haroşa ördüm. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Arka sıramı ters örerek tamamladım. Şimdi yine kenarda olan 6 ilmek haroşamı öreceğim fakat son ilmeği örmeden alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde
son ilmeği örmeden şişime takıyorum. Diğer yüzde örüyorum. Kenarlarımızı bu şekilde örelim. Kenarlarımızın bu şekilde tırtıklı olması için sıra sonundaki son ilmeğimizi örmeden alıp diğer yüzde örelim. Daha sonra bu tırtıklı kısımlardan yeleğimizi dikeceğiz. Dikiş izimiz belli olmayacak. Altı ilmek haroşamı ördüm. Şimdi koyu mavi rengimle modelimizi kurmaya geçiyorum. Mavi ipimi tığ yardımıyla buraya bağlıyorum. Şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Açık renk olan ipimi bu tarafa alıp mavi ipimi sağ tarafa alıyorum. İpimiz şu şekilde, öreceğimiz için açık renk ipimizin üstünden geçecek. Bu kısımda herhangi bir boşluk oluşmaması için bu şekilde ipimiz bu tarafta, mavi ipimiz bu tarafta olacak. Şimdi bu sırayı düz olarak öreceğim. Mavi ipimle, koyu renk olan mavi ipimle sıra sonunda 6 ilmeğim kalana kadar düz olarak örüyorum. Sağ ve sol kenarda 6 ilmek haroşamız, yeleğimiz bitene kadar devam edecek. Önce modelimizi koyu mavi rengimizle öreceğim. Daha sonra sarı rengi kullanacağım. Sonra da açık mavi rengimizle öreceğim arkadaşlar. Bu şekilde yeleğimiz devam edecek. Renkleri daha sonra tekrarlayacağım. Altı ilmeğimiz kalana kadar örelim. 6 ilmeğim kalana kadar ördüm arkadaşlar, fakat açık renk ipim sağ tarafta kaldı. Bu kısma yine aynı renk ipimi bağlayacağım. Farklı olan bir ipimi bağlayacağım arkadaşlar. Aynı renk fakat farklı ip bağlayacağım bu kısma. Şimdi açık renk ipim, mavi ipim bu tarafta kalıyor. Açık renk ipimle 6 ilmek haroşa öreceğim. Şimdi arka yüze geçiyorum. Yine 6 ilmek haroşamı ördüm. Açık olan bej rengi ipimi şu şekilde bu tarafa alıyorum. Mavi renk ipimle örmeye devam edeceğim. Açık renk ipim mavi renk ipimin üzerine geliyor. Burada herhangi bir boşluk oluşmaması için ipleri birbirinin üzerine getiriyorum. Şu şekilde mavi ipim altta kalıyor, açık olan ipim üstte kalıyor. Şimdi ipimi arkaya alıyorum, yine düz örüyorum.
6 ilmeğimiz kalana kadar mavi renk ipimizle düz olarak öreceğiz. Burada bağlamış olduğumuz açık renk ipimiz burada kaldı arkadaşlar. Sadece buradaki 6 ilmek haroşayı buraya bağlamış olduğumuz iple öreceğim. Altı ilmeğimiz kalana kadar mavi renk ipimizle düz olarak örelim. 6 ilmeğim kalana kadar ördüm. Şimdi şu şekilde mavi ipimi üstten, açık renk olan ipimi ise altta bırakıyorum. Kenardaki haroşa ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bu kısımları arkadaşlar biraz ipimizi çektirelim. Çok fazla da çektirmeyelim, gerdirmesin. Fakat boşluk oluşmaması için de biraz çektirelim. Şimdi yine açık renk ipimle 6 ilmek haroşamı örüyorum. İpim şu şekilde üstte, mavi ipimi alıyorum. Mavi ipimi öne geçirdim. İlk ilmeğimi öne geçirmeyelim arkadaşlar. Arkada kalsın. Fakat bu açık renk ipimiz şu şekilde. Bu tarafta mavi renk ipimiz ise elimizde olacak. İlk ilmeği düz örelim. Daha sonra ipimizi öne geçirip şu şekilde iki ilmeğin ortasına batarak iki ilmeği birlikte örelim. İpimizi öne geçirdiğimiz için burada ajurumuz oluştu arkadaşlar. Bir ilmek artırmış, iki ilmeği birlikte örerek kesmiş olduk. Tekrar ipimi öne geçiriyorum. İki ilmeğin ortasına şu şekilde batıyorum. Şu kısımdan, orta kısımdan, şu şekilde falan değil. Direkt ortadan batırıp iki ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım. Yine iki ilmeği birlikte örerek şu şekilde ikisini birlikte kesiyorum. İpimi öne aldığım için burada ajur oluşmuş oluyor. Bir ilmekte artırmış oluyoruz. Tekrar ipimi öne aldım. İlmeklerin ortasına batıyorum. İki ilmeğin, iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım. İlmeklerin ortasına batıp iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum. İki ilmeğe birlikte düz olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum. İki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Sıra sonuna geldim. İpimi yine öne aldım. Sıra sonundaki kalan iki ilmeğimi de yine birlikte örerek kesiyorum. Bu sırada yani bir ilmek dolama yaparak artırmış oluyoruz. Ajur yapmış oluyoruz. Bir ilmek kesiyoruz. Bir ilmek artırıp bir ilmek kesmiş oluyoruz. Mavi ipimi sol tarafa atıyorum. Açık renk ipimi alıyorum. Mavi ipim üstte, açık renk ipim altta. İpimi öne alıyorum. Sıra sonunda kalan 6 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde yine 6 ilmek haroşamı örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. İpim yine önde. Açık renk ipimi sol tarafa alıp mavi ipim
sağ tarafta, açık renk ipim mavi ipimin üstünde oluyor arkadaşlar. Şimdi mavi ipimi arkaya aldım. İlmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Altı ilmeğim kalana kadar düz olarak ördüm. Mavi ipimi şu şekilde sol tarafa alıp açık renk ipim sağ tarafa alıyorum. Mavi renk ipim açık renk ipimin üstünde oluyor arkadaşlar. 6 ilmek haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Sondaki ilmeği örmeden alıp ön yüze geçiyorum. Sondaki ilmeği bu yüzde örüyorum arkadaşlar. Şimdi 6 ilmek haroşa ördüm. Şimdi açık renk ipimle örmeye devam edeceğim. 6 haroşadan sonra ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi 4 sıra öreceğiz. 2 sıra ön yüzde, 2 sıra arka yüzde açık renk olan ipimle öreceğim. Sonradan bağlamış olduğum iple değil, ilk 4 haroşa sırasını örmüş olduğum iple öreceğim arkadaşlar bu 4 sırayı. Sonradan bağlamış olduğum iple bu tarafa hiç gelmiyorum. Bu ipim hep bu tarafta kalıyor arkadaşlar. Bağlamış olduğum kısımda kalıyor. Arada olan 4 ilmeği 4 sırayı pardon 4 sırayı 2 sıra düz 2 sıra ters olan sırayı burada başlamış olduğum iple örüyorum arkadaşlar. Sonradan bağlamış olduğum iple değil. Yine kenarlardaki haroşalarımız devam edecek. Arada olan ilmekleri 2 sıra ön yüzde 2 sıra arka yüzde toplamda 4 sıra öreceğim. Altı ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Sonradan bağlamış olduğum açık renk ipim burada duruyor arkadaşlar. Arka sıramızı ters olarak örüp tamamlayalım. Daha sonra bir sıra ön yüzde, bir sıra arka yüzde örelim. Sarı renk ipimize geçelim. İki sıra ön yüzde, iki sırada arka yüzde ördüm arkadaşlar. Şimdi ön yüzdeyim. Yine bu kısma sarı ipimi bağladım. Mavi ipimi de kestim. Buradaki ipimi buraya sabitliyorum, mavi ipimi. Bu şekilde sabitleyip daha sonra ilmek aralarından tığ yardımıyla geçiriyorum. İlmek aralarından geçirdikten sonra ipimi kesiyorum. Yine buradaki ipimi de aynı şekilde geçireceğim arkadaşlar. Sizler de o şekilde ipinizi sabitleyip ilmek aralarından geçirip ipi kesebilirsiniz. Şimdi sarı renkli örmeye geçeceğim. Yine 6 ilmek haroşa örüyorum.
Açık renk ipimi sol tarafa aldım. Sağ tarafta sarı rengim var. Yine aynı şekilde 6 ilmeğim kalana kadar düz olarak örüyorum. Sıra sonunda 6 haroşa ilmeğimiz kalana kadar düz olarak örelim. Sıra sonuna kadar örerek geldim. Renkli ipimi sol tarafa alıp sonradan bağlamış olduğumuz açık renk ipimi sağ tarafa alıp haroşa ilmeklerimi örüyorum. Sondaki ilmeği örmeden alıp arka yüze geçiyorum. Altı ilmek haroşa örüyorum. Açık renk ipimi şu şekilde sarı renk ipimin üstünde olacak şekilde sol tarafa çekiyorum. Sarı ipimle ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine 6 haroşa ilmeğimiz kalana kadar düz olarak örelim. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Sarı ipimi şu şekilde sol tarafa çekiyorum. Açık renk ipimle haroşa ilmeklerimi örüyorum. Sıra sonundaki ilmeğimi örmedim. Ön yüze geçiyorum. Altı ilmek haroşa ördükten sonra ipimi sol tarafa şu şekilde atıyorum. Üstten alttaki sarı ipimle ilk ilmeği düz örüyorum. Daha sonra ipimi öne alıyorum. 2 ilmeği şu şekilde iç kısmına batarak ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Bir ilmek ajur yapmış olduk. 2 ilmeği de birlikte örerek kestim. Şimdi tekrar ipimi öne aldım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar ipimi öne aldım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Aynı işlemi burada da tekrarlıyoruz arkadaşlar. Koyu renk mavi ipimle örmüş olduğum gibi yine sarı ipimle de aynı şekilde örüyorum. İpimi öne aldım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. İlmeklerin içerisine batıp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. En son bir ilmek artırma yaptım. Yani ajur yaptıktan sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sarı ipimi sol tarafa alıp üstten alttan açık renk ipimle kenarda olan 6 ilmek haroşamızı örüyoruz. Sondaki ilmeğimi örmüyorum. Arka yüze geçiyorum. Modelimizin son sırasındayız. Haroşamı ördükten sonra açık renk ipimi yine sol tarafa çekiyorum. Sarı ipimin üzerinden sarı ipimle düz olarak örüyorum. Modelimizin son sırasını da düz olarak örüyoruz. Sıramızı tamamlayalım.
Arka yüzümü tamamladım. Yani modelimizin son sırasını örmüş olduk. Şimdi ön yüze geçtim. Ön yüzde düz olarak öreceğim. Yani şu kısmı öreceğiz, ara kısmı. 2 sıra ön yüzde, 2 sırada arka yüzde, toplamda 4 sıra öreceğim. Daha sonra açık mavi renk ipime geçeceğim arkadaşlar. Siz de kullandığınız renge göre renkleri sıralayabilirsiniz. İsterseniz 4 renkte kullanabilirsiniz. İsterseniz 2 renkte de yapabilirsiniz. Ben 3 renk kullandım. 2 sıra ön yüzde örelim. 2 sıra da arka yüzde örelim. Daha sonra farklı renk ipimize geçelim. Bu şekilde yeleğimizin arka kısmını örmeye devam edelim. Kol altına kadar örelim arkadaşlar. Daha sonra kol kesimlerine geçeceğiz. Arka parçamızı koltuk altına kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra modelimizi ördükten sonra yine 4 sıra düz olarak ördüm. Şimdi kesimlerimize geçiyorum. Her iki tarafta da kolumuz için kesim yapacağım. Altı haroşa ilmeğimi ördükten sonra bir ilmek ters örüyorum. Bu ilmeğimiz arkadaşlar Selanik olarak devam edecek. Arka yüzde ilmeğin içerisine batarak öreceğim. 6 ilmek haroşadan sonra bir ilmek Selanik yani ters ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Haroşa olarak öreceğim. Her iki yüzde de tersten örüyorum. Dokuz ilmeğimiz kalana kadar ters olarak örelim. Sıra sonunda 9 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek ters örüyorum Selanik olan ilmeğimi. Kenardaki 6 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde yine 6 haroşa ilmeğimizi haroşa olarak örelim. 6 ilmek haroşadan sonra bir ilmek Selanik öreceğiz. Şu şekilde arkadaşlar. Daha önce örenler bilir, fakat örgüye yeni başlayanlar için Selanik ilmeğimizi şu şekilde düz olarak değil de ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. İlmeğin içerisine batıyoruz. Selanik ilmeğimi ördükten sonra yine ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Arka yüzde kesim yapmıyoruz. Sadece kesimlerimizi ön yüzde yapıyoruz. Her sırada sağ ve solda birer ilmek kesiyoruz. Selanik ilmeğime kadar geldim. Üç, 6. Kenardaki 6 haroşadan önce bir ilmek Selanik ilmeğimiz, ilmeği içerisine batarak düz olarak örüyorum.
Şimdi 6 ilmek haroşa ilmeğimi örüp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde yine 6 ilmek haroşamı ördüm. Bir ilmek Selanik ilmeğimi ters olarak örüyorum. Selanik ilmeğin yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda 9 ilmek kalana kadar örelim. Sıra sonunda 9 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek Selanik ilmeğimi ters olarak örüp kenarda olan haroşa ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. 2 ilmek burada kestim. 2 ilmek de burada kestim arkadaşlar. Bu kısımları 6 ilmeğe tamamlayalım. Yani 6 ilmek burada keselim. 6 ilmek de burada keselim. İkisini kestik. Yani bundan sonra 4 ilmek burada, 4 ilmek de burada kesip gelelim. Arka parçada kolumuz için her iki tarafta da 6 ilmek kestim. 6 ilmek burada, 6 ilmek de burada, toplamda 12 ilmek kestim. 69 ilmekle başlamıştık. Şimdi şişimizde 57 ilmeğimiz kaldı. 57 ilmekle örmeye devam ediyorum. Şişimizde olan ilmeklerimizi yaka kısmına kadar öreceğiz. Buradaki Selanik ilmeğimiz devam edecek. Artık kesim yapmayacağız arkadaşlar. Haroşa olarak yaka kısmına kadar örmeye devam edelim. Arka parçamızı yaka kısmına kadar 30 haroşa sırası ördüm. Şimdi omuz kısımlarını örüp yaka kısmını keseceğim. Omuzlarda 19 ilmeğimiz olacak. 1 2 3 4 5 6 bir ilmekte Selanik ilmeğimi ördüm. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19. Omuz için 19 ilmeğimizi ördük. Şimdi yakamızı keseceğiz. Yakamızı arka yüzde kesiyoruz. 30 haroşa sırası örmüştük arkada. 30. haroşa sırasının arkasında yakamızı kesiyoruz. Şimdi ipimi arkaya alıyorum. İlk ilmeği düz olarak örüyorum. Burada ipimi biraz sıkıyorum. Daha sonra ikinci ilmeği de düz olarak örüyorum. İlk örmüş olduğum düz ilmeği ikinci örmüş olduğum ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirip kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Diğerinin üzerinden ilmeği geçirerek kesiyorum. Kesimlerimizi hem örüp hem keserek yapıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Bir önceki ilmeği örmüş olduğumuz ilmeğin üzerinden geçiriyoruz. Bu omzumuzda 19 ilmek kalana kadar yakamızı keselim. Yakamızı 19 ilmek kalana kadar kestim. İpimi öne aldım. Haroşa olarak ilmeklerimi örüyorum.
Selanik ilmeğimi içine batarak örüyorum. Kenardaki 6 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamladım. Omuzlarımız 19 ilmekten oluşmakta arkadaşlar. Arada olan ilmekleri de yakamız için arka yüzde kesiyoruz. Arka parçamızı tamamladım. Şimdi ön parçalarımıza geçelim. Ön parçamızın bir tanesini ben ördüm arkadaşlar. Diğerini de birlikte öreceğiz. Sol parçayı ördüm. Sağ parçayı da birlikte örelim. Sağ parçada ilik açacağım. İliklerimizin yerleri belli olsun diye de düğmelerimi de diktim. 3 haroşa sırasından sonra ilk iliğimizi açacağız. Daha sonra 12 haroşa sırasında bir iliklerimizi açacağız. Toplamda 4 tane ilik açıp 4 tane de düğme kullanacağız. Omuz kısımlarını kesmedim arkadaşlar. Daha sonra arka parçayla omuz kısımlarını örerek birleştireceğim. Şimdi sağ parçamızı örmeye geçelim. 3,5 numaralı şişe 39 ilmek atarak başlıyoruz. 4 haroşa sırası örüyoruz. 3 haroşa sırası ördükten sonra ilik açacağız. Haroşamı her iki yönde de ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Sıra sonunda olan ilmeğimi örmedim arkadaşlar. Son ilmeğimi örmedim. Ön yüze geçtim. Ön yüzde ters olarak örüyorum. Üç haroşa sırası örelim. İliğimizi açalım. Üç haroşa sırası ördüm. Dördüncü haroşa sırasını örerken 6 ilmek pat ilmeğimizin üzerine iliğimizi açacağız. Şimdi 2 ilmek patımızdan haroşa olarak ördüm. Alttaki ipi şu şekilde şişime takıyorum. Ters olarak örüyorum. Yandaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek örüp sondaki ilmeği de örmeden şişime takıyorum. Pat kısmına birinci iliğimizi açmış olduk. Şimdi yeleğimin arka yüzüne geçiyorum. Sağ parçamız olduğu için iliğimizi sol tarafta açıyoruz arkadaşlar. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Arka yüzümü ters örerek tamamladım. Şimdi aynı ön parçalarda olduğu gibi kenarda 6 ilmek haroşamız devam edecek. Her iki kenarda da 6 ilmek haroşa devam edecek. Orta kısma modelimizi kuracağız. 2 4 5 6 6 ilmek haroşamı ördüm. 6 ilmeğim kalana kadar düz olarak örüyorum. Altı ilmeğim kaldı. İpimi öne alıp 6 ilmek haroşa örüp sıramı tamamlıyorum.
Arka yüzü de ters örerek sıramı tamamladım. 4 haroşa sırasından sonra bir sıra ön yüzde, bir sıra arka yüzde, toplam 2 sıra örüyoruz arkadaşlar. Şimdi modelimizi örmeye geçeceğim. İpimi buradan bağladım. 3 6 ilmek sayıp buraya bağladım. Mavi iple öreceğimiz için burada olan açık renk ipimle bu tarafa gelmeyeceğiz arkadaşlar. Pat kısımda da yine açık renk ipimize ihtiyacımız olduğu için başka bir açık renk ipi de buraya bağladım. Şimdi modelimizi örmeye geçelim. Kenarda olan 6 ilmek haroşamı örüyorum. İpimi sol tarafa alıp mavi ipimi sağ tarafa çekiyorum. Açık renk ipim mavi ipimin üzerinde olacak. Mavi ipimle 6 ilmeğim kalana kadar düz olarak örüyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. İlk sıramızı ve ikinci sıramızı düz olarak örüyoruz. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Mavi ipimi sol tarafa, açık renk ipimi sağ tarafa çekiyorum. Açık renk ipimin üzerine mavi ipim geliyor. 6 ilmek haroşa örüp modelimizin ilk sırasını tamamlamış oluyoruz. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde 6 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi açık renk ipimi sol tarafa, üstten, mavi ipimi ise alttan sağ tarafa çekiyorum. İpimi arkaya aldım. Düz olarak örmeye devam ediyorum. Mavi ipimle 6 ilmeğim kalana kadar düz olarak örüyorum. Modelimizin birinci ve ikinci sırasını düz olarak örüyoruz. Mavi ipimi sol tarafa, üstten, açık renk ipim ise sağ tarafa çekiyorum. Altta oluyor. Şimdi 6 ilmek haroşamı örüp modelimizin ikinci sırasını da tamamlıyoruz. Ön yüze geçiyorum. Ön yüzde 6 ilmek haroşamı örüyorum. Açık renk ipimi sol tarafa, üstten, mavi ipimi alttan sağ tarafa çekiyorum. İlk ilmeği düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. İlmeklerin şu şekilde içerisine batıp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Burada hem ajur yapmış olduk hem bir ilmek artırmış olduk. İpimizi şu şekilde öne aldığımız için düz olarak ördüğümüz için arkadaşlar burada bir ilmek artırmış oluyoruz. İpimiz önde, 2 ilmeğin içerisine girdim. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Bir ilmek artırmış, bir ilmek de kesmiş olduk. İpimizi öne alıyoruz. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Sıramızı tamamlayalım. Modelimizin 3. sırasını da tamamladım.
Şimdi arka yüze geçiyorum. Modelimizin dördüncü yani son sırasını öreceğim. 6 ilmek haroşamı örüyorum. İpimi şu şekilde sol tarafa, mavi ipimi alttan sağ tarafa çekiyorum. İpimi arkaya aldım. İlmeklerimi bu sırada düz olarak örüyorum. Modelimizin son sırasını düz olarak örüyoruz. İpimi şu şekilde öne alıyorum. İpimi daha önce kesmiştim arkadaşlar. İpler karışmaması için. Yeteri uzunlukta kesmiştim. Mavi ipimi üstten, açık renk ipimi ise alttan sağa çektim. Şimdi 6 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar model aralarımız 4 sıra olacak. 2 sıra ön yüzde, 2 sıra da arka yüzde öreceğiz. 4 sıramızı başladığımız açık renk ipimizle örüyoruz. Model aralarındaki 4 sırayı ilk başlamış olduğumuz iple örüyoruz. Yani sonradan bağlamış olduğum iple örmüyoruz. Bağlamış olduğum ipe ihtiyacımız olduğu zaman buradaki ipi kullanıyoruz. Ama model aralarındaki 4 sırayı yine ilk başlamış olduğumuz iple örüyoruz. Kenarlar yine haroşa olarak öreceğiz. Her iki kenarda da 6 ilmek haroşamızı öreceğiz. 2 sıra ön yüzde, 2 sırada arka yüzümüzü toplam 4 sıra örüp sarı renkli örmeye geçeceğim. 12 sırada bir de ilik açacağım arkadaşlar. İlik açmayı da unutmayalım. 12 sırada bir ilik açalım. Şimdi kol kesimine kadar örüp gelelim. Ön parçamızı yaka ve kol kesimi yapacağımız kısma kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 model ördükten sonra 2 sıra ön yüzde, 2 sırada arka yüzde örüyoruz. İlk başlamış olduğumuz kısımdan da sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41. Toplamda 41 sıra ördükten sonra yaka ve kol kesimine geçiyoruz. Yeleğimde 4 tane de ilik açtım. 12 haroşa sırası arayla iliklerimi açtım. Diğer parçada örmüş olduğumuz gibi 6 ilmek haroşadan sonra bir ilmek Selanik'imiz devam edecek. Arka kısmı bu şekilde arkadaşlar, Selanik ilmeğimizin. Ön kısmı ise bu şekilde devam ediyor. Yine burada da 6 ilmek haroşadan önce bir ilmek Selanik'imiz olacak. Kolumuz için 6 ilmek keseceğiz. Yakamız için ise 14 ilmek keseceğiz. Yani toplamda 20 ilmek keseceğiz. Şişimizde 39 ilmeğimiz var. 20 ilmek kesince 19 ilmeğimiz kalacak. Şimdi kesmeye başlayalım. 6 ilmek haroşa örüyorum. Daha sonra bir ilmek Selanik ilmeğim için ön yüzde ters olarak, arka yüzde ise ilmeğin içerisine batarak düz olarak öreceğim.
Şimdi 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Şimdi sıra sonunda 9 ilmeğim kaldı. 2 tanesini birlikte örerek kesiyorum. Bir tanesini Selanik ilmeğim için ters olarak örüyorum. 6 ilmek haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüze geçtim. Arka yüzde 6 ilmek haroşadan sonra 1 ilmek Selanik ilmeğimi ilmeğin içerisine batarak, şu şekilde ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Diğer Selanik ilmeğime kadar haroşa olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. Selanik ilmeğimin içerisine batarak düz olarak örüyorum. 6 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Her iki kenarda da birer ilmek kesmiş olduk. Yakamız için bir ilmek, kolumuz için de bir ilmek kesmiş olduk. Yine 6 ilmek haroşamı örüyorum. Bir ilmek Selanik ilmeğimi ters olarak örüyorum. Selanik ilmeğimin yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek Selanik ilmeğimi ters olarak örüyorum. 6 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Yakamız için bu kısımda 14 ilmek keseceğiz. Burada da kolumuz için 6 ilmek keseceğiz arkadaşlar. Daha sonra toplamda İlk haroşa kısmına başladığımız kısımdan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. 31 sıra öreceğiz. Arkamızı 30 sıra ördük arkadaşlar. Ön parçalardan bir sıra arkayı eksik örüyoruz. Arka parçanın ön tarafa dönmemesi için arkayı bir sıra eksik ördüm. Arkamız 30, önler 31 haroşa sırası olacak. Sizler de istediğiniz kadar yeleğin boyunu uzatabilirsiniz. Bu şekilde kesimlerimize devam edelim. 31 sıraya tamamlayalım. Omuzlarımızı örerek birleştirelim. Sağ ön parçayı da 31 haroşa sırası ördüm. Şimdi omuzları örerek birleştireceğim. Arka parçanın omuz kısmını ilmek tutucudan çıkardım. Başka bir şişe geçirdim. Şimdi bir ilmek ön parçadan, bir ilmek arka parçadan alıyorum. Örerek birleştirmek, dikerek birleştirmekten bana daha mantıklı geliyor. Hem de dikiş izi olmuyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir birleştirme tekniği.
Ben örmüş olduğum bütün yeleklerde bu tekniği kullanıyorum. Bir ilmek ön parçadan, bir ilmek arka parçadan alarak bütün ilmeklerimizi bitiriyoruz. Bütün ilmeklerimizi aldık. Arka parçada 19 ilmeğimiz vardı. Ön parçada yine 19 ilmeğim vardı. Şu şekilde ön parçayı arkaya doğru çeviriyorum. Şimdi arkadaşlar ipim bu tarafta kaldı. O yüzden diğer şişe geçireceğim ilmekleri. İlmeklerimin tamamını diğer şişe geçirdim. Şimdi ilmeklerimi üçer üçer keseceğim. Üç ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar ilmeği şişime takıyorum. Yine 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Omzumuzu bu şekilde kesip tamamlayalım. Omuz kısmını birleştirip tamamladım arkadaşlar. Kalan ipi de sabitleyip ilmek aralarından geçirerek kaybettim. Birleştirme kısmımız ön yüzde bu şekilde, arka yüzde ise bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yeleğimizin kenarını birlikte dikelim. Diğer kenarı ben dikmiştim arkadaşlar. Yine bu şekilde dikiş izi olmadan kenarları da birleştiriyoruz. Örerken tırtıklı olarak örmüştük. Bu tırtıklı kısımlardan birleştiriyoruz. Bir ilmek arka parçadan, bir ilmek ön parçadan alarak yeleğimizin kenarlarını birleştiriyorum. Tam şu kısma kadar arkadaşlar, ilk kesmeye başlamış olduğumuz kısma kadar dikelim. Yeleğimizi tamamlayalım. Yeleğimizin kenar kısmını dikerek tamamladım. Yeleğimizi de tamamlamış olduk arkadaşlar. Ön kısmımız bu şekilde. Arka kısmı da yeleğimizin böyle arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yelek oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.